Elhamdülillah, elhamdülillahillezî hedâ. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur oraya. Ya Ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهُ وَمَا تَوْفِيقِي وَلَا اعْتِصَامِي إِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلى الأنام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. Muhterem Müslümanlar, Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki bizi Müslüman olarak yarattı. İslam'ın getirdiği istikametten istifade etme imkanlarını bizlere bahşeyledi. Onun için ne sağda ne de solda herhangi bir şeye başvurma lüzumunu duymuyor. İçtimai ve iktisadi hayatımızı denge ve düzene getirmek için başkalarının kapısına gitmiyor. Başkalarına karşı dilencilik durumuna düşmüyoruz. İmanımıza bağlı amelimiz, amelimize dayalı muamelatımız, beraber ele alındığı zaman adeta sistem kendi kendine yürüyor gibi, huzurluların sistemi, Allah'ı hoşnut edenlerin sistemi, cennete ehil hale gelmişlerin sistemi, cehennemden uzaklaşmışların sistemi, bu hava içinde devam edip gidiyor. Biz bütün bu hususlarda, sağdan, soldan, alttan ve üstten gelen nimetlerde sadece ve sadece Allah'a karşı medyuniyetimizi hissediyor, ona hamd ve senada bulunuyoruz. Bizim bu sistem içinde felsefelerin, derin derin düşünmelerin ve muğlak mudil şeylere çare bulmaların yeri yoktur. Bizi yaratan Hazreti Allah Celle Celaluhu, bizi istikamet içinde yürütecek, dengeli ve düzenli bir hayat yaşattıracak prensipleri vaz etmiş, bizden istemiştir bunları. Biz Allah'ın emirleri istikametinde olduktan sonra ne felsefenin muğlak ve mutil meselelerine girmeye, ne içtimainin karanlık dehlizlerinde dolaşmaya, ne de iktisadinin henüz geldiği o yerde oturma imkanını bulamadığı meselelere, yerlere, işlere başvurma lüzumunu duymayacağız. Duymuyoruz ve ihtiyaç hissetmeyeceğiz. Bir bakıma her şeyi bırakıp
miskin miskin, uyuşuk uyuşuk, emri ilahiye rağm olma manasına gelmesin. Bütün aktivitesini, bütün canlılığını da yine Allah'tan alır mümin. Allah'ın rızasını kazanma istikametinde ve bu arada zelil olmamadan da Allah'ın hoşnut olduğunu düşünerek, zilleti Allah'ın sevmediğini hesaba katarak, muttasıl hamleler içinde yeni dünyalar inşa etmeye, yeni dünyalar kurmaya çalışacak ve yerinde durmayacak. Böyle bir hava içinde ne müsavatsızlık gibi bir girdap vardır ki alt üstle boğuşsun. Ne zulüm, tahakküm, tasallut ve ceberut gibi bir şeyler vardır ki hiyerarşiye karşı isyan olsun. Silsile-i meratip bertaraf edilmek istensin. Ne farklı yeme içme gibi şeyler vardır ki bir İslam-ı cemaat içinde görüp de onları elde edemediğinden ötürü iştahlar kabarsın ve bundan anarşi doğsun. En yukarıdan en aşağıya kadar tesbih taneleri gibi bir ipe dizilmiş gibi müminler aynı hava ve aynı hüviyet içindedirler. Hatta onların bizim tesbihlerimiz gibi imamları ve 33'ü birbirinden ayıran imamecikleri de yoktur. İmam hizmetçidir. Seyyidül kavmi kadimuhum prensibince. Yukarıya götürürseniz Ömer şöyle çerçeveler. Dicle'nin üstünde bir koyunun ayağı köprünün taşına girse kırılsa, yarın huzur-u ilahide Allah onu Ömer'den tutar. Baştan aşağıya kadar hava bu şekilde nesçedilmiş ve bu tam ahenk ve aynı müsavat hava içinde hiçbir taraftan, hiçbir seviyeden diğer seviyeye ve tarafa gelecek itizar, ihtiraz, baş kaldırma ve isyan etme meselesi bahis mevzu değildir. Binlerce valinin etrafı idare ettiği dönemden sadece bir tek valiyi size getireyim. Cemaatin iç yapısı mevzuunda bir fikre sahip olacaksınız. Göreceksiniz ki iktisadinin büyük debdebe ve ihtişamla temerküzler, tahakkütler diye önünüze sürdüğüm, işsizlikten bahsetme adına bir kısım şeyler getirdiği, felsefeler getirdiği, bütün bunlara mukabil, fıtri hayatın, tabii hayatın, Allah'ın emirleri istikametinde nasıl ahenk içinde yürüyor? Etrafta yüzlerce vali var. İşlerinde eyalet valileri var. 3-5 vilayeti birden idare eden valiler var. Ve İslam devletinin sınırları Türkiye'yi 30 defa yutacak kadar genişlemiş. Geliri de bütçemizin 100 katına yükselmiş. Bu dönemde bir vilayet valisinin umumi durumunu gördüğünüz zaman, cemiyetin iç yapısına tam vakıf ve nigahban olacak, başkalarının ütopya dünyalarında tersim ettiği bu muhteşem alemi hayalinizde yaşamaya çalışacaksınız. Seyyidina Hazreti Ömer, her hac mevsiminde 10 senelik hilafet müddeti içinde, Mekke'de Beytullah'ın etrafından, Mina'da akabelerden, Arafat'ta toplulukların bulunduğu yerde ve Müzdelife'de yine toplulukların bulunduğu yerde, etraftan gelen halkla temas ediyor. Amillerden, valilerden, mal müdürlerinden, zekatçılardan memnun olup olmadıklarını, bir şikayetler olup olmadığını soruyor. Hiçbir valisinden şikayet gelmiyor. Hacca gelen sıradan insandır. Etraftan gelen müminlerdir. Bunlardan birini olmasa birine şikayet mevzu olabilecek bir taadda ve tecavüz olmuş, bir itisaf ve zulüm olmuştur muhakkak. Fakat hiçbirinden bir şikayet duymuyor Seyyidina Hazreti Ömer. Belki bana söylemiyorlar diye vefat edeceği sene bütün eyaletleri teker teker gezmeyi kafaya koymuştu ki irtihal edip Daribeka'ya gidince bu ameliye olmadı. Yalnız bir cemaate rastladı Akabe'de. Dediler ki ya Ömer biz validen şikayet ediyoruz. Kimdir sizin valiniz? Said İbni Amir dediler. Böyle deyince Hazreti Ömer belki içinden geçti. Keşke yer yarılsaydı da içine girseydim. Said İbni Amir benim nadide valilerimdendir. Ondan şikayet geliyorsa demek halk şikayetleri ketmediyor.
Vay benim halime bu vaziyette Allah'ın huzuruna gidersem, devlet reisindeki ulvi duyguları düşünüyor musunuz? Said İbni Amir'i derdest Medine'ye celbediyor. O zatları da orada bulunduruyor. Vali içeriye girince buyur ya emir-el müminin bir fermanınız mı vardı diyor. Senden şikayet var deyince şaşırıyor vali. Ne acaba benden şikayet ettikleri? Nakil diyor ki Hazreti Ömer senden şikayet var derken içinden de Allah'a şöyle yalvardı. Allah'ım Said İbn Amir karşısında beni mahcup etme diyordu. Halk şikayetlerini söyledi. Arada bir zaman, bir an oluyor ki işlerimizi görürken, mesela makamında otururken, mescitte otururken kendinden geçiyor, saralı gibi bayılıyor dediler. Bir bundan şikayet ediyoruz, bu saralı adamı al. İkincisi, geceleri kimseyi kabul etmiyor, yatsı namazını kılıyor, evine giriyor, sadece sabah namazında dışarıya çıkıyor. Ayağı öpülecek valiye bakın, nesinden şikayet ediyorlar. Gece kimseyi kabul etmiyormuş, saat 1'de, 2'de, 3'te, 4'te. Milletin yükünü yüklendi ya 24 saat vazifeli çatlayıncaya kadar. Üçüncü, isnadınız nedir sizin? Diyor ki, bir de haftada bir gün hiç dışarıya çıkmıyor. Ömer çok sarsılıyor. Demek sen tebaanla görüşmüyorsun. Demek sen tebaanla arana böyle bir sütre koydun. Demek gece halkı kabul etmiyorsun. Demek haftada bir gün kendine ayırdın. Allah'ım beni halas eyle diyor. Ya emir-el müminin bir beni dinle diyor. Ben oraya vali gönderdim. Kendi gelirim yoktu. Devlet hazinesinden de maaş alamazdım. Gelirimi temin ediyorum ancak geçimim kadar bir şey elde edebiliyorum. Milletime, eyaletime hizmet için yapıyorum bunu. Niçin bir gece dışarı çıkmıyorsun? Halkı kabul etmiyorsun. Ya Ömer, hasta bir hanımım var. Çamaşırımı kendim yıkıyorum, vali. Hanımımın bakım görümünü kendim yapıyorum. Ertesi gün onun, benim ve çocuklarımın yiyeceği yemeği kendim hazırlıyorum. Ve bu arada gece Rabbime de ibadet yapıyorum. Gündüz ne hanımıma bakmam, ne çocuklarıma bakmam, ne de yemeğimi yapmam imkanı olmadığı için bağışlarlarsa, kusurumu affederlerse hem Rabbime, ibadetime hem de evladı iyalime bakışım bu gece de olsun benim diyordu. Ömer Allah'a hamd etti, ikincisini sordu. Haftada bir gün hiç dışarıya çıkmıyorsun. Ya Ömer, Allah şahit, şu sırtıma giydiğim elbiseden başka bir elbisem yoktur. Bir hafta bir teviye bunu giyerim. Haftada bir gün gece bir peştimala sarılır. Bunu yıkarım, kuruyuncaya kadar da dışarı çıkma imkanını bulamam. Ömer secdeye kapanacak hale gelmiştir. Tanıdığım gibiymiş Said İbn Amir. Ara sıra bayılıyormuşsun. Evet, bayılıyorum ya Ömer. Hubeyb şehit edildiği zaman ben Mekke'de bulunuyordum. Müslüman olamamıştım daha. Onu getirdiler dar ağacının altına. Mızraklarla üzerine doğru saldırıyorlardı. Dininden dön, Muhammed'i terk et diyorlardı. O etrafında aşina bir çehre bulamadı. Halbuki ben uzaktan seyrediyordum. Yardımına koşamadım onun. Habbab'ın üzerine çullanırken bakışlarını uzaklara doğru kaldırdı. Allah'ım selamımı Resulüne ulaştır. Yani sonuna kadar sadakat içindeyim. Aynı lahzada Medine'de kumlar üstünde oturan Allah Resulü dizlerine kadar doğruldu ve aleykesselam ya Hubeyb dedi. Ben bu manzarayı seyrediyordum. Yardım edemedim. Ne zaman o tablo gözümün önüne gelirse kendimi suçlu sayarım. Keşke ölseydim derim ve bayılır düşerim, kendimden geçerim. Şimdi alın götürün validir. Ömer, şimdi alın götürün valiyi. Anladınız mı valiyi? Devlet reisi Ömer, vali Said İbn Amir, umumi hava budur. Tabağa küçük bir haksızlık karşısında kılıcını çıkaracak kadar uyanıktır. Ve rahatlıkla hakkın müdafasını yapacak kadar hürdür, serbesttir, ölümü istihkar edecek havadadır.
Böyle bir yapıda huzursuzluk olamaz. Böyle bir yapıda valiye karşı şikayet olmaz. Böyle bir yapıda devlet reisinin aleyhinde yazı yazılmaz. Böyle bir yapıda devlet reisinin kurşun işlemez vasıtalar içinde girmesine lüzum hasıl olmaz. Çünkü tabağa memnundur. Behaimine kadar herkes öyle bir devlet reisinin ölümüne ağlar. Öyle bir valinin ölümüne ağlar behaime kadar her şey. Emniyettedir, huzur içindedir. Onun için sinesinden yediği hançeri yiyip de yere yatarken ilk aklına gelen şey de büyük insanın şu olmuştur. Demek ki tebam içinde benden memnun olmayan bir fert vardı ki benim kanımla ellerini kirletti diye düşünür. Demek beni öldürecek kadar ona kötülük yapmıştım. Ey İbn Abbas, git sokaklarda dolaş bak halk ne diyor? Aleyhimde şikayet var mı? İyi oldu, yıkıldı gitti diyorlar mı? İbn Abbas bütün sokakları dolaştı. İçeriye geldiğinde şöyle diyordu. Beşikteki çocuğuna kadar va Ömer, va Ömer'e va Aka diye herkes ağlıyor. Pekala bunu bana kim yaptı? Kimi kırmışım ki yaptı? Dediler ki İranlı bir mecusi yaptı. Allah'ım sana hamd ederim. Demek ki bir mümini kırmadım. İdareci bu. Böyle bir topluluk huzur topluluğudur. Emsalini ancak melekler arasında semada gösterebilirsiniz. 100 milyon, 200 milyonun öldürüldüğü sistemde ne arıyorsunuz? Kiliseleri kapatıp camileri hayvan ahırı haline getiren bir sistemde ne arıyorsunuz? Siz kendinize dönünüz. Huzurla beraber her şeyi kendinizde bulacaksınız. Allah'ın içinizde tutuşturduğu havada bulacaksınız. Ve o zaman emniyete ve huzura ereceksiniz. Kırık gönülleriniz, münkesir ruhlarınız, üstüne gelmiş duygularınız, o zaman onarılacak, mamure haline gelecek ve siz daha dünyadayken cennet numun hayatı burada yaşama imkanını elde edeceksiniz. Aziz ve mes'ud yaşamış, aziz ve mes'ud istikbale hazırlama mevkiinde bulunan, nesli hazırı Allah, hak ve hakikati ihyada kaim ve daim eylesin. Mazisine yakışır şekilde bir istikbal umranı tesisiyle onu şeref yap ve serfiraz eylesin. Bütün müesseseleriyle, marifiyle, parlamentosuyla, riyaseti cumhuriyesiyle, köküne bağlı, kendi mazi varlığıyla iftihar edecek ve başka kapılara gitme zilletine düşmeyecek hava içinde Allah aziz milletimizi payidar ve mesud eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebla'en nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kuri'al Kur'anu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ma'allezînettekav vellezînehum muhsinûn. Sadakallâhul azîm. Barakallahu.